Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bu dersimizde TIA Portal'da simülasyon işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? Birlikte buna bakacağız arkadaşlar. Bunun için yine PLC Sim program arayüzümüzü kullanacağız. Ve aynı zamanda Factorio ile de simülasyonu simüle edeceğiz arkadaşlar. İlerleyen derslerde konuların daha net anlaşılması için Factorio'da simüle etmemiz gerekecek. Bu yüzden bu dersimizde simülasyon işlemlerini nasıl gerçekleştiriyoruz buna birlikte bakalım. Öncelikle Factorio'nun TIA Portal ile simülasyon üzerinden haberleşmesi için gerekli bir template'imiz var. Bu template'in olduğu projeyi direkt açıyorum arkadaşlar. Bu template'e yine kendiniz de Factorio'nun sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığınız TIA Portal'ın versiyonuna göre buradan gerekli template'i indirebilirsiniz. Versiyon 15 olduğu için ben de buradaki template'i indirdim ve direkt template'in olduğu projeyi bu şekilde açtım arkadaşlar. Evet, buradan Open Project diyerek projemizi açıyoruz. Evet, TIA Portal arayüzümüz açıldı arkadaşlar. Burada sol tarafta CPU'muzun altında yine program blok kısmına geliyorum. Burada gördüğünüz gibi yeşil kısım Factorio.io'nun TIA Portal ile simülasyon üzerinden haberleşmesi için yazılmış bir fonksiyon blok var. Bu Factorio ile haberleşmesi için gerekli olan bir fonksiyon bloğu. Buradan main kısmına geliyorum. Tabi bu simülasyon üzerinde çalışacağımız için gerekli arkadaşlar. Fiziksel olarak bir CPU'ya bağlıysanız yine herhangi bir fonksiyon bloğuna ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar. Evet, bu fonksiyon bloğu ST ile yazıldığı için main'de ST olarak geldi. Buradan main'e sağ tıklayarak Switch Programming Language kısmından Ladder'a çevirebiliyoruz arkadaşlar. Evet, simülasyonda denemek için küçük bir program yine birlikte yazabiliriz. Öncelikle açık bir kontak ekledim arkadaşlar ve bir tane de çıkış ekledim. Kontağımıza fiziksel giriş adreslerimiz olan Siemens'te I0.0 adresini bu şekilde verdim arkadaşlar. Çıkışımıza ise yine Siemens'te fiziksel çıkışlarımız olan Q0.0 adresini bu şekilde kullanabiliriz. Evet, yine adreslerime isim verebiliyorum. Sağ tıkladım, rename tek diyerek buradan girişimize buton ismini verebiliriz arkadaşlar. Çıkışımıza da yine Factorio.io'da bir siren çaldırabiliriz. Bu yüzden buna da siren ismini verelim arkadaşlar. Evet, yine simülasyonda görebilmek açısından isterseniz çıkışımız varsa bir kırmızı lamba, yoksa da bir yeşil lamba yaktıralım. Bunun için programı aşağı devam ettiriyorum ve bir kontak ekledim. Ne demiştik? Sirenimiz varsa demiştik. O yüzden Q0.0 adresimi kullanıyorum. Sirenim varsa yine çıkışıma Q0.1 adresini verebilirim. Bunun ismine de red diyebiliriz arkadaşlar. Kırmızı lamba, sirenim çalıyorsa kırmızı bir lambayı yaktırabilirim. Buradan öncelikle Q0.1 adresini verelim ve etiketinde rename tek diyerek red yapabiliriz arkadaşlar. Evet, daha sonra ne demiştik? Bir kapalı kontak koyalım. Buna da Q0.0 yani sirenimiz. Siren çıkışımız yoksa da yine yeşil lambamız yanabilir. Bu yeşil lambaya da Q0.2 fiziksel adresini belirleyelim. İsmini de yine green olarak belirleyebiliriz arkadaşlar. Evet, simülasyonda denemek için küçük bir program yazdık. Simülasyonu çalıştırmak için öncelikle sol tarafta CPU'ya geliyorum arkadaşlar. Simülasyona başlamadan önce compile diyerek projemizi bir derleyelim. Herhangi bir hata olup olmadığını birlikte görelim arkadaşlar. Evet, compile işlemi gerçekleşti arkadaşlar.
Hemen bakalım herhangi bir hata olup olmadığına. Sadece uyarılar var. Herhangi bir error yok arkadaşlar. Hata 0 diyor. Evet, compile ettik. Şimdi de simülasyonda çalışmak üzere ilk işlemimiz CPU'ya geldikten sonra Start Simulation sekmesi var yukarıda. Start Simulation ile PLC Sim programını çalıştırmış oluyoruz arkadaşlar. Yani bu aslında sanal bir CPU oluşturuyor. Sanal bir CPU'yu bulduktan sonra programı bunun üzerine atmış olacağız. Start Search diyerek sanal CPU'muzu bulmasını sağlıyoruz. Burada sanal CPU'muza yine kendi bir IP adresi veriyor. Buradan load diyerek yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz sanal CPU'muza. Evet, bu şekilde sanal bir CPU oluşturduk ve programımızı gerçekten bir CPU varmış gibi görerek buraya yükleme işlemini gerçekleştirdik. Evet, şu an gördüğünüz gibi sanal CPU'muz aslında burada. Ve sanal CPU'muz şu an stop'ta arkadaşlar. Bunu run diyerek run almamız gerekiyor. Fiziksel bir CPU varmış gibi bunu run'a alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sağ üst tarafta etiketlerimizi belirlemek için gerekli bir sayfa var. Buradan PLC sim arayüzümüzü yine bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde etiket arayüzümüz açıldı. Buradan yine New Project diyerek etiketlerimizi tanımlamak üzere yeni bir PLC sim projesi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, PLC sim arayüzüm açıldı arkadaşlar. Burada sol tarafta sim tables'tan etiketlerimi tablo halinde oluşturmam gerekiyor. Burada simülasyonda kullanmak istediğim etiketleri seçebiliyorum gördüğünüz gibi. Butonumu seçtim arkadaşlar. Daha sonra çıkışım olan sireni seçiyorum. Daha sonra bir red isminde çıkışımız vardı. Bunu seçtim. Yine son olarak green ismindeki çıkışımızı seçtim. Burada adresleri otomatik olarak geldi gördüğünüz gibi. Evet. Ondan önce TIA Portal'da online olarak izleme sayfamızda açalım. Evet, şu an sanal CPU'ya online oldum bir nevi ve sol tarafta programımızı sanal CPU'ya yüklediğimiz için bütün sekmeler yeşil olarak karşıma geldi. Yine monitoring on diyerek izleme sayfamı da bu şekilde açıyorum. Evet, şu an çıkışım sirenim aktif olmadığı için green çıkışım aktif aslında, yeşil lambam. Yine PLC sim table'ımı açarak buradan giriş ve çıkışlarıma müdahale edebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi şurayı biraz büyütürsek evet. Şurada benim ilk belirlediğim etiketim butonda arkadaşlar. Butona bastığım zaman gördüğünüz gibi burada siren çıkışım aktif oldu ve siren çıkışım aktif olduğu için aynı zamanda red çıkışım Q0.1'im aktif oldu. Buradan PLC sim tablosundan butonlarınıza bu şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Butona bu şekilde basıp çekiyorum. Ve butona bastığım zaman çıkışım ve red lambam aktif oluyor. Green lambam aktif oluyor. Çektiğim zaman ise yine green lambam aktif oluyor. Evet, bu şekilde TIA Portal üzerinde simülasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bu işlemi bir de Factor.io üzerinde simüle edelim isterseniz. O yüzden Factor.io arayüzümü açıyorum arkadaşlar. Evet, Factor.io arayüzümüz açıldı. Sol taraftan New diyerek yine yeni bir proje oluşturalım. Burada TIA Portal'da oluşturduğumuz etiketleri yine burada da izlemek açısından oluşturabiliriz arkadaşlar. Aşağı tarafta bu şekilde bir pano ekleme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Görsel açısından daha güzel olması için bu şekilde ekleyelim. Evet, bizim bir tane butonumuz vardı arkadaşlar. Bu butonu burada yeşil olarak gördüğünüz butonu kullanabiliriz. Şu şekilde bakalım. Evet, bir buton ekledim. Daha sonra bir çıkışımız vardı, siren çıkışımız.
Bu siren çıkışımızı da bu şekilde panomuzun üstüne ekleyebiliriz. Şöyle. Evet, bu şekilde ekleyebiliriz. Daha sonra yeşil ve kırmızı, red ve green lambamız vardı. Burada yine bunu görselleştirebileceğimiz bir şey var. Bunu da bu şekilde ekledim. Şöyle daha güzel görünmesi açısından. Bunu yaptıktan sonra yukarıda file kısmında arkadaşlar driver sekmesi var. Buradan TIA Portal ile haberleşmesini gerçekleştireceğiz. Bu etiketlerimizin, kullandığımız etiketlerimizin. Burada gerekli haberleştiği cihazları buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. En alt tarafta Siemens PLC, PLC Sim var arkadaşlar. S7 PLC Sim. Biz TIA Portal'ın PLC simini kullandığımız için bunu seçiyoruz. Evet. Start butonumuz bizim TIA Portal'da I0.0 adresine tanımlamıştık girişimizi. Burada bu şekilde seçtim. Daha sonra faktör ayarda alarm sireni Q0.0'a TIA Portal'da eşleştirmiştik. Daha sonra green ve red lambam vardı. Bunları da hemen hızlıca bakalım. Red lambam Q0.1'e atamışız. O yüzden burada da red lambamı Q0.1'e atıyorum. Green lambam ise, yeşil lambam ise Q0.2'deydi. Evet, bu şekilde input ve output'ları TIA Portal'da yaptığım şekilde Factory IO'da da eşleştirmiş oldum. Bunu yaptıktan sonra sağ üst tarafta connect diyerek PLC sim ile TIA Portal arayüzüme aslında bağlanmış oluyorum. Evet, bu şekilde bağlantıyı gerçekleştirdik. Şimdi geri gelelim. Burada simülasyonumuz çalıştırmaya hazır. Üst tarafta RAM modu alarak simülasyonu çalıştırabiliyorum. Evet, şöyle daha yakınlaşalım. Gördüğünüz gibi şu an sirenim çalmıyor. Butonuma basmadım. O yüzden green lambam yanıyor. Buradan da hemen kontrolümüzü sağlayalım. Gördüğünüz gibi siren çalmıyor. Kapalı kontak olduğu için green lambam yanıyor. Butona bastığım an sirenim çalacak. Ve aynı zamanda sirenim çaldığı için red lambam yanacak ve green lambam sönecek. Faktör ayarda da bunu test edelim. Start butonuna basıyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi start butonuna bastığım an red lambam yanıyor ve sirenim çalıyor. Tekrardan bakalım. Evet. Bunları sol tarafa bu şekilde alabiliyoruz izlemek açısından. Şöyle tekrardan basalım. Gördüğünüz gibi şurada aktif olduğu geliyor. Evet. TIA Portal'da PLC sim ile simülasyon ve bunu Factory IO'da simüle etmeyi birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Bu dersimizi isterseniz burada bitirmiş olalım. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.